19 Şubat gecesi. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Gloria Ramirez'in 19 Şubat 1994 akşamı yaşamış olduğu olayın sırrı bugün bile çözülebilmiş değil. 19 Şubat Cumartesi gecesi kansere bağlı ağrılarından dolayı aniden kalp ritmi değişen ve kan basıncı düşen Gloria saat 20.14'te acil servise ulaşmıştı. Bundan sonra yaşanacak 36 dakikanın tıp tarihinin en açıklanamaz ve geri dönüşü olmayan anlarını barındıracağından henüz kimsenin haberi yoktu. Gloria Ramirez'in durumuyla ilgili bilinen tek şey rahim ağzı kanserine yakalanmış olmasıydı. Birinci yarı açık olan Gloria zor konuşuyordu. Hemşirelere üşüdüğünü belirten Gloria'nın üzerinde sadece bir atlet ve şort vardı. Üşümesinin normal olduğu belirtilmişti. Gloria'nın vücuduna baktıklarında yağlı ve yeşil renkli bir parlaklık olduğunu fark ettiler. Onu hastaneye getiren sağlık personeli de Gloria'nın ağzından meyve ve sarımsak karışımı bir koku aldığını dile getirmişti. Hemşirelerden biri Ramirez'in kolundan kan almak istedi. Kan tüpe dolmaya başladığı anda amonyağa benzer bir koku odayı sardı ve hemşire bayıldı. Kan amonyak kokuyordu ve içerisinde sarımtırak kristaller yüzüyordu. Başka bir hemşirede ise solunum sıkıntısı başladı. Bir diğeri ise kendinden geçip yere yığıldı. Ayıldığında ise kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyordu. Bu yaşananlardan sonra acil servise gelen başhekim durumu anlamıştı. Gloria ölmüştü ve vücudundan akan sıvı zehirliydi. Herkesi zehirliyordu. Odada bulunan 6 kişi birdenbire değişik reaksiyonlar göstermeye başlamış ve hastaya müdahale edemez hale gelmişlerdi. Genç kadının kanının bulunduğu odadaki hemen herkes bayılmış. Ona direkt temas edenler uzun süre hasta kalmış, hatta iş göremez hale gelerek mesleği bırakmak durumunda kalmıştı. Ölüm sebebi. Doktorlar acil servisi boşaltmaya başladılar ve 911'i aradılar. İtfaiye ve polis de geldikten sonra acil servis bir anda karantina alanına dönüştü. Tehlikeli maddeler birimi hazmat ise özel giysilerle acil servise girip havaya yayılmış olabilecek zehirli gazları incelemeye başladılar. Ancak havada amonyak, fosgen, hidrojen, siyanür, hidrojen sülfar gibi uçucu bileşiklerin hiçbirine rastlanmadı. Gloria'nın bedeni her ihtimale karşı 2 kat torbaya sarılmış ve hava geçirmez bir tabutun içine konmuştu. Gloria 3 kez otopsiye alınmasına rağmen kesin bir sonuca asla varılamadı. İnsanlar Gloria'nın zehir saçtığına inanıyor ve temas ederlerse hastalanacaklarından korkuyorlardı. Fakat bu durumun gerçek olmadığı açıklanmıştı. Kız kardeşi eğer zamanında müdahale edilmiş olsaydı Gloria belki de hala hayatta olacaktı diyerek hastaneyi suçluyordu. Hastane çalışanlarının neden rahatsızlandığına dair ise şöyle bir sonuca varıldı. Doktorlar ve hemşireler çok fazla stres altındaydı ve bu stres kanın değişik kokusu yüzünden tetiklenmiş ve hastanede toplu histeri krizi yaşanmıştı. Ancak hastane personeli bu sonuca itiraz etti. Onlar sonuçta senelerdir bu işi yapmaktaydılar. Toplu histeri krizi geçirmeleri mümkün değildi. Üstelik doktorlardan biri bir hafta yoğun bakımda kalmıştı. Kimileri hastanede gizli bir metafetamin laboratuvarı olduğunu ve burada oluşan zehirli gazların havalandırma sayesinde acil servise dolduğunu iddia ediyordu. Kimileri ise Gloria'nın Sia'nın gizli biyolojik silahlarının kurbanı olduğunu söylüyordu. Fakat tüm bu yaşananlara rağmen olayın üstü kapatılamadı. ...1997 yılına gelindiğinde alınan kan örneklerini inceleyen bir kimyacı kanda normalin çok üstünde sülfat buldu. Bu bulgular üzerine Bayan Ramirez'in kanser ağrılarını dindirmek amacıyla sporcular tarafından kullanılan bir krem kullanmış olabileceğini ve kandaki koku ile vücuttaki akan yağ bu kremden kaynaklı olabileceğini açıkladılar. Sarımsak kokusunun kaynağı da haliyle bu kremdi. Ayrıca doktorların kanda gördüğü sarı tanecikler de bununla bağlantılıydı.
Vücut ısısında çözülen dimetil sülfon acilin soğuğu ile kristalize olmuştu. Gloria'ya birkaç kez elektroşok uygulanınca dimetil sülfon dimetil sülfata yani sinir gazına dönüşmüş ve kanı koklayanlar bu yüzden kendilerinden geçmişlerdi. Eğer bu teori doğruysa insan vücudu kendi kendine biyolojik bir silaha dönüşebiliyordu. Ekip elde ettiği bu bulguları bilimsel bir dergide yayınladı ve çoğunluğun kabulünü gördü. DMSO teorisi. DMSO ile oksijenin tepkimesini araştırdı. Oksijene maruz kalan madde dimetil sülfata dönüşüyordu. Dimetil sülfat bir gaz olarak etki eder ve dimetil sülfat buharı insanların gözlerindeki, ciğerlerindeki ve ağzındaki hücreleri tahrip eder. Bu buhar vücuda girdiğinde sarsıntılara, deliriuma ve felce neden olabilir. O gece sağlık personeli tarafından tarif edilen 20 semptomdan 19'u dimetil sülfat buharlarına maruz kalan kişilerin semptomlarına birebir uyuyordu. Sağlık personeli kitle histerisi ya da stresten müzdarip değildi. Dimetilsülfat zehirlenmesi yaşadılar. DMCO, doktorların Ramirez'in derisinde gördüğü parlaklığı açıklar. Ayrıca ağzından gelen sarımsak kokusu da bunu açıklar. Toksik Lady, Ramirez'in DMCO'yu kanserden kaynaklanan ağrıları hafifletmek için kullandığı söylenebilir. Ancak Gloria Ramirez'in ailesi DMCO kullandığını reddediyor. Ayrıca böyle bir ayrıntının otopsi sonuçlarında çıkması da gerekliydi. En akla yatkın teori olarak gözükse de ispatlanmadığı için bu sadece bir teori.